Bir kadın evine sadece birkaç adım kalmışken ortadan kayboluyor. Araba kapının önünde, anahtar hala kontakta. Telefonu, çantası, her şeyi içeride. Ama o sırra kadem basmış ve saatler sonra bir balıkçı gece yarısı gölde yankılanan bir çığlık duyuyor. Bir kadın boynuna bağlanmış dev bir beton blokta karanlık sulara gömülüyor. Peki bu kimdi? Neden öldürüldü? Ve en önemlisi, bunu kimin yaptığını duyduğunuzda tüyleriniz diken diken olacak. Eğer hazırsanız gelin içinizi ürpertecek bu dedektif vakasına daha yakından bakalım. Arkadaşlar, videoyu kısaca bölüyorum. Benzer videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve konuyla ilgili küçük bir yorum yazmayı ihmal etmeyin. O halde gelin devam edelim. 2016 yılının serin bir Nisan sabahı. Teksas'ta sıradan gibi başlayan bir gün kısa süre içerisinde tarifsiz bir kabusa dönüşecekti. Juanita, güne her zamanki gibi erken başlamıştı. O sabah ilk işi kızı Elizabeth'in odasına uğramak oldu. Çünkü Elizabeth bir gece önce arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı. Juanita'nın beklentisi oldukça netti. Yorgun, biraz mahmur ve muhtemelen sabahın erken saatlerinde hala uykunun koynunda olan bir kızını görmek. Ama odaya adım attığında hayatının en ağır sessizliklerinden biriyle karşılaştı. Yatak düzenliydi. Yastıkta baş izi yoktu. Çarşaf sanki kimse dokunmamış gibi gergin duruyordu. O an Juanita'nın kalbine saplanan şüphe belki de bir annenin içgüdüsünden başka bir şey değildi. Çünkü kızı Elizabeth asla yatağını o şekilde bırakmazdı. Juanita belki de erken kalktı, kahvaltıya indi diye düşündü. Merdivenlerden hızla aşağı indi ama mutfak bomboştu. Çocuk sesleri, kahve kokusu, kahvaltı telaşı, hiçbir şey yoktu. Ev ürpertici bir sessizliğe gömülmüştü. Elbette arayış başladı. Juanita evin her köşesini didik didik etti. Dolaplara baktı, banyoya koştu. Hatta hiç ihtimal vermeyeceği kiler kapısını bile açtı. Kendi ifadesiyle evi ters yüz etmişti ama Elizabeth hiçbir yerde yoktu. İşte tam olarak da o an kalbine düşen karanlık ihtimalle yüzleşmek zorunda kaldı. Elizabeth o gece eve hiç gitmemişti. Peki ama nasıl olurdu? Daha birkaç saat önce arkadaşlarıyla gülüp eğleniyordu. Evine sadece birkaç adım kalmışken iz bırakmadan kaybolmuştu. O anda Juanita'nın içinde yükselen çığlık dakikalar sonra gerçeğe dönüştü. Bir şey oldu. Kızıma bir şey oldu. Ve artık geri dönüşü yoktu. Telefonu eline aldı ve polis merkezini aradı. Bir kayboluşu anlamak için önce kaybolan kişiyi tanımanız gerekir. Çünkü her kayıp aslında arkasında derin bir yaşam öyküsü bırakır. İşte Elizabeth de bu dünyaya iz bırakmış, sevilmiş, hatırlanmış bir insandı. Elizabeth Teksas'ta doğup büyümüştü. Çocukluğundan itibaren herkesin yüreği pamuk gibi dediği, güler yüzlü, insanları kucaklayan bir kızdı. Onu tanıyanlar için dünyanın en sıradan kızı değildi. Tam tersine bulunduğu ortamı ışıkla dolduran bir insandı. Ailesi onun için her şeydi. Anne Juanita, babası, üvey babası Fidel ve en önemlisi 3 kız kardeşi Joe, Kelly ve Ellie. Elizabeth için aile sadece bir kelime değildi. Neredeyse kutsal bir bağdı. Öyle ki aile bireylerinin nerede olduğunu bilmeden içi asla rahat etmezdi. Her zaman telefon eder, mesaj atar, neredesin, ne yapıyorsun diye sorardı. Bazıları onun bu tavrını fazla meraklı olarak görse de aslında tek yaptığı sevdiklerini koruma içgüdüsüyle hareket etmekti. Elizabeth'in hayatında şeffaflık esastı. O hiçbir sırrı olmayan, içini dışını olduğu gibi yaşayan bir kadındı. İşte bu yüzden onun bir anda ortadan kaybolması en başından itibaren anormal olarak görünüyordu. Çünkü Elizabeth asla haber vermeden hiçbir yere gitmezdi. Yaptığı her şeyden ailesini mutlaka haberdar ederdi. Tüm bunlar ile birlikte Elizabeth dindar bir kadındı. Kiliseye düzenli gider, Hristiyan inancını sadece bir ritüel değil, yaşam biçimi haline getirirdi. Onun için iyilik, sadakat ve merhamet sadece öğretiler değildi, günlük hayatının pusulasıydı. Arkadaşlarının anlatımına göre Elizabeth kimseyi kırmaz, kimseyi yarı yolda bırakmazdı. Sabırlı biriydi, hatta kimi zaman fazla sabırlıydı. Çoğu insanın katlanamayacağı sıkıntılara göğüs gererdi. Bu da onu hayatın çalkantıları karşısında güçlü bir anne, fedakar bir kız evlat ve güvenilir bir dost yapıyordu. Elizabeth'in gençlikten beri tek hayali vardı. Kendi ailesini kurmak, çocuk sahibi olmak, eşiyle birlikte sıcak bir yuva inşa etmekti. Lise yıllarında bu hayalini gerçekleştirebilecek biriyle tanıştı. Rudy Arlano. Diamond Hill Lisesi'nde yolları kesişti. İlk bakışta birbirlerine aşık oldular. Klasik bir lise aşkı gibi başladı ama zamanla derinleşti. O yıllarda kimse bu ilişkinin tam 13 yıl süreceğini ve günün birinde trajediye dönüşeceğini tahmin edemezdi. Elizabeth ve Rudy liseden mezun olduktan sonra da yollarını ayırmadı. Evlendiler. Ardından çocuklar dünyaya geldi. 4 çocuk.
Üçü erkek, biri kız. Elizabeth anne olduğunda adeta gerçek kimliğine kavuşmuş gibiydi. Çocuklarına duyduğu sevgi onu hayatta tutan en güçlü bağdı. Aile büyüdükçe Elizabeth'in hayatı da sorumluluklarla doldu. Ama asla şikayet etmedi. Tam tersine bu koşuşturma içinde bir de hep güler yüzlü kalmayı başardı. Arkadaşlarının söylediğine göre çocukları için kendini feda eden bir anneydi. Elizabeth'in çocukları olmasına rağmen en yakın dostları aslında kız kardeşleriydi. Jo, Kelly ve Ellie. Onlar sadece kardeş değildi, aynı zamanda sırdaştı. Aile her şeyin üstündeydi ve Elizabeth bu bağları canlı tutmak için sürekli olarak uğraşırdı. Kardeşleri daha sonra o bizim yapıştırıcımızdı diyecekti onun için, çünkü Elizabeth herkesin arasındaki bağı koruyan kişiydi. Küçük bir tartışma çıksa ortamı yumuşatır. Bayramlarda, özel günlerde herkesi bir araya toplardı. İşte böyle bir insan bir gün ansızın ortadan kaybolduğunda ailesi ilk andan itibaren bunun sıradan bir kayboluş olmadığını anlamıştı. Bir evlilik kolay kurulmaz. Hele ki genç yaşta başlayan ve yıllarca yayılan bir birliktelik. İnsanlar genellikle dışarıdan gördükleriyle yetinir ama her kapalı kapının ardında bilinmeyen bir hikaye saklıdır. Elizabeth ve Rodney'nin evliliği de işte tam olarak böyleydi. Onları liseden tanıyanlar birbirine deli gibi aşık iki gencin evlendiğini görmüş ve işte masal gibi bir aşk demişlerdi. Zamanla çocuklar doğdu, aile büyüdü. Çevrelerinde onları tanıyan herkes mükemmel çift imajına inandı ama gerçek çok daha karanlık ve karmaşıktı. Evliliğin ilk yıllarında her şey yolunda gibiydi. Elizabeth ev işlerine ve çocuklarına odaklanıyor, Rodney ise dışarıdan çalışıyordu. Ancak zamanla Rodney'nin davranışlarında değişimler başladı. Çevresine fazla belli etmese de Elizabeth eşinin giderek daha da kontrolcü ve huzursuz biri haline geldiğini fark etmişti. Kimi zaman kıskançlık, kimi zaman öfke patlamaları, dışarıya fazla yansımayan ama evin içinde buz gibi bir hava estiren kavgalar. İşte Elizabeth bu yükün altında ezilmeye başlamıştı. Yine de yıllarca sustu çünkü çocukları vardı. Çünkü bir aileyi bir arada tutmak onun için kutsaldı. Ama sabır da bir yere kadardı. 2016 yılının başında Elizabeth radikal bir karar aldı. Rodney'den ayrılacaktı. Bu karar ailesini şaşırttı çünkü Elizabeth genellikle uzun uzun düşünüp sonra adım atan biriydi. Onun bir konuda karar vermesi aylarca süren iç hesaplaşmaların sonucuydu. Kardeşleri Jo, Kelly ve Ellie bu duruma tanıklık etti. Onlar için Elizabeth'in kararı aslında onun iş dünyasında çok şeyin koptuğunun işaretiydi. Eğer o boşanmak istiyorsa bu kesinlikle uzun zamandır taşıdığı bir acının dışa vurumudur dediler. Elizabeth 4 çocuğunu da alıp anne ve babasının evine taşındı. Bu onun yeni başlangıcı olacaktı. Ama işte ayrılık herkes için aynı anlama gelmez. Elizabeth özgürlüğün ilk adımlarını atarken Rodney için bu bir yıkımdı. En azından dışarıya verdiği izlenim buydu. Fakat daha dikkatli bakıldığında Rodney'nin tavırları şüphe uyandırıyordu. Bir yandan Elizabeth'in gidişini kabullenmiş gibi görünüyordu, diğer yandan sürekli olarak iletişim kurmaya çalışıyordu. Onu arıyor, mesaj atıyor, nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyordu. Özellikle Elizabeth'in iş çıkış saatlerini bilmesi, arabasını takip etmesi aslında kontrolcü tavrının hiç bitmediğinin en büyük göstergesiydi. Polis kayıtlarına göre Elizabeth'in kaybolduğu günün öncesinde Rodney defalarca onu aramış ve neredesin, ne yapıyorsun diye sormuştu. Oysa evlilikleri bitme aşamasındaydı. Bu sorular artık onun hakkı değildi. Ama Rodney hala hayatındaki kontrolü bırakmıyordu. İşte tam da bu süreçte Elizabeth dışarıdan bakıldığında mutlu görünüyordu. Arkadaşlarıyla kahkahalar atıyor, çocuklarıyla zaman geçiriyor, ailesiyle yeniden birlikte yaşamanın huzurunu yaşıyordu. Ama işin ürpertici yanı şuydu: çoğu cinayet vakasında olduğu gibi en tehlikeli an aslında fırtına öncesi sessizliktir. Kurban yeni bir hayata başlamak üzereyken suçlu o hayatı elinden almaya kararlıdır. Elizabeth'in arkadaşları onun mutlu olduğunu söylediğinde belki de haklıydılar. Ama bu mutluluğun gölgesinde görünmeyen bir tehdit büyüyordu. Rodney sessizce plan yapıyor, Elizabeth'i yakından izliyordu ve Elizabeth'in haberi yoktu. Elizabeth ayrıldıktan sonra da Rodney ile tamamen bağını koparamıyordu çünkü ortada 4 çocuk vardı. Onları görmesi, birlikte vakit geçirmesi gerekiyordu. Bu durum Elizabeth'i Rodney ile istemeden de olsa temas halinde tutuyordu. İşte tam da bu noktada Rodney'nin tavırları daha da şüpheli bir hale geldi. Bir yandan çocukları bahane ederek görüşmek istiyor, diğer yandan Elizabeth'in geleceğini sorguluyordu. Elizabeth defalarca kararlı bir şekilde boşanacağım demesine rağmen Rodney bunu kabul etmiyordu. Kardeşleri bu gerginliği fark etmişti. Hatta Ellie, Elizabeth ayrılmak istediğini söylediğinde Rodney'nin gözleri değişmişti. O an bir şeylerin ters gideceğini hissettim diyecekti.
ilerleyen dönemlerde. Ve işte bu süreç kaçınılmaz sona doğru ilerliyordu. Elizabeth'in kendi hayatını kurma çabası Ruddy'nin kontrol saplantısıyla çatışıyordu. Ve bu çatışma çok geçmeden ölümcül bir boyuta ulaşacaktı. 15 Nisan 2016 Cuma akşamı. Elizabeth uzun süredir hak ettiği o nefes alma anını yaşayacaktı. Çalışıyordu. 4 çocuğunu büyütüyordu. Ayrılık süreciyle boğuşuyordu. Tüm bunlar arasında kendine ayırdığı zaman neredeyse sıfırdı. İşte o akşam kız arkadaşlarıyla buluşacak ve biraz da olsa hayatın yükünü üzerinden atmaya çalışacaktı. Arkadaşlarıyla plan basitti. İş çıkışı bir bara gidilecek, hafif birkaç içki içilecek, yemek yenilecek ve saat geç olmadan evlerine döneceklerdi. Elizabeth'in ruhu adeta bu geceye susamıştı. Arkadaşları daha sonra onun gülümsemesinden bahsedeceklerdi. Kısacası o gece Elizabeth'in hayatının en güzel gecesi olacaktı ve son gecesi. Gece ilerlediğinde herkes teker teker evlerine dağıldı. Elizabeth direksiyonun başına geçti. Çok fazla alkol almamıştı. Yalnızca birkaç kadeh. Onu tanıyanlar iyi bilir. Çocuklarını düşünen bir anne asla sorumsuzca davranmazdı. Evin önüne gelindiğinde saate baktı. Gece yarısını geçmişti. Arabasını evin kapısının önüne park etti. O sırada arkadaşlarından biri de telefondaydı. "Merak etme, eve vardım," dedi. Bu arkadaşının içini rahatlatmak için söylenmiş basit bir cümleydi. Ama ironik olan şu ki o söz Elizabeth'in hayattayken sarf ettiği son cümlelerden biri oldu. Telefonu kapattı, emniyet kemerini çözdü. Elini çantasına uzattı. Kapıyı açtı. Sadece birkaç adım sonra kapı zilini çalacak, içeri girecek ve çocuklarının yanında yatacaktı. Ama o birkaç adım atılamadı. Elizabeth'in arabası kapının önünde öylece duruyordu. Kontak hala açıktı. Çantası ve telefonu içindeydi. Bir anne çocuklarının yanına kavuşmaya sadece birkaç saniye kala ortadan kayboldu. Peki tam olarak ne olmuştu? O anları kimse görmedi ama polisin ilerleyen günlerde ulaştığı kanıtlar bize şunu söylüyor. Elizabeth evin önünde Ruddy tarafından yakalanmıştı. CCTV görüntüleri ve telefon kayıtları Ruddy'nin o gece Elizabeth'i takip ettiğini kanıtladı. Yani Elizabeth'in kapıya sadece birkaç adım kalmışken yok olmasının tek mantıklı açıklaması buydu. Ruddy pusudaydı. O gece evin birkaç kilometre ötesinde Lake Worth üzerinde bir köprüde bir balıkçı oltasını suya sallamış, sessiz bir gece geçiriyordu. Ama o sessizlik bir anda çığlıklarla yarıldı. Balıkçı kadın sesine benzeyen bir çığlık duydu. Hemen ardından büyük bir cisim suya çarptı. Ay ışığında gördüğü şey boynundan koca bir cisimle aşağıya doğru sürüklenen bir insandı. Suyun içinde çırpınmaya çalıştı ama çok kısa sürdü. Sonra sessizlik. Balıkçı paniğe kapılıp 911'i aradı. Bir kadın suya düştü, yanında ağır bir şey vardı dedi. O an aslında Elizabeth'in hayatının son saniyelerine şahitlik etmişti. Birkaç saat sonra sabah olduğunda polis Guantina'dan kayıp ihbarı aldı. Neredeyse aynı zamanlarda balıkçının çağrısına giden ekipler de Lake Worth'ta bir kadın cesedi buldu. Kıyıya çıkarıldığında kadın bordo renkte iş kıyafeti giyiyordu. Bu Elizabeth'in her gün işe giderken giydiği üniformasıydı. Boynuna bağlanmış 50 kilogramdan daha ağır bir beton parçası vardı. Artık tablo netleşmeye başlamıştı. Elizabeth kaybolmuştu. Elizabeth öldürülmüştü. Polis Elizabeth'in ailesine bu haberi verdiğinde evde kıyamet koptu. Kardeşleri Joe, Kelly ve Ellie gözyaşları içerisinde yıkıldı. Üvey babası Fidel haberi duyduğunda öfkesinden titriyordu. Ama en büyük acı çocuklarının gözlerindeydi. Daha 14 yaşındaki en büyük oğul belki de farkında olmadan davanın kilit tanıklarından biri olacaktı. Çünkü Elizabeth'in boynuna bağlanan ipi tanımıştı. Bu onların eski evinde, Ruddy'nin evinde kullanılan bir ipti. Çocuk küçükken bu iple oyun oynadığını hatırlıyordu. Ayrıca beton parçada yabancı değildi. Elizabeth ve Ruddy ailesinin eski evinin arka bahçesindeki çitleri sabitlemek için kullanılan beton parçalardan biriydi. Bunu duyan polisler için tablo giderek netleşiyordu. Bu cinayetin ipuçları doğrudan Ruddy'nin evine uzanıyordu. Cinayet soruşturmalarında ilk altın kuralı şudur. İlk önce en yakınlar incelenir. Eşler, sevgililer, eski partnerler. Çünkü istatistikler özellikle kadın cinayetlerinde en yüksek oranda failin kurbanın en yakınındaki kişi olduğunu gösterir. Son 3 videomuzda anlatmaya çalıştığım gibi. Elizabeth'in durumunda da en doğal şüpheli eşi ya da artık ayrı yaşadığı eski eşi Ruddy'ydi. Polis Ruddy ile ilk görüşmesini yaptığında ilginç bir tabloyla karşılaştı. Normalde eşini kaybeden birinin tepkisi panik, korku
korku ve endişe olur ama Radi son derece sakindi. Hatta fazlasıyla soğukkanlıydı. Sanki karısının ortadan kaybolması, ardından da cesedinin bulunması onu hiç etkilememiş gibiydi. Polis Radi'ye nerede olduğunu, o geceyi nasıl geçirdiğini sordu. Radi, bir arkadaşımla arabasının camına film çektik, sonra eve döndüm, gece yarısından sabah 7:30'a kadar evdeydim dedi. Ama bu ifade son derece zayıftı. Çünkü sadece bir arkadaşının sözlerine dayanıyordu. Dahası telefon kayıtları Radi'nin yalan söylediğini kısa bir sürede ortaya koyacaktı. Çünkü sinyal verileri Radi'nin gece boyunca Elizabeth'in iş yerinin civarında dolaştığını gösteriyordu. Dahası Elizabeth'in kaybolduğu saatlerde Radi'nin telefonu Guantina'nın evinin bulunduğu mahalleden sinyal alıyordu. Bu Radi'nin "ben evdeydim" sözünü çürütüyordu. Polis kısa süre içerisinde Radi'nin evine arama izni aldı. Bahçeye girdiklerinde gözlerine inanamadılar. Arka tarafta çitlerin bir kısmı sökülmüş, bazı beton bloklar eksikti. Kalan bloklar ile Elizabeth'in boynuna bağlanan beton parçalar birebir uyumluydu. Üstelik Radi'nin kamyonetinin kasasında beton kırıkları bulundu. Yapılan analiz bu parçaların Elizabeth'in boynuna bağlanan betonla aynı malzemeden olduğunu kanıtlıyordu. Artık elimizde ip var, beton var, telefon kayıtları var, tüm yollar Radi'ye çıkıyordu. Bu bulgular sadece fiziksel delil değildi. Aynı zamanda psikolojik bir gerçeği de ortaya koyuyordu. Radi karısının özgürleşmesine tahammül edememişti. Elizabeth'in ayrılığı kabullenip yeni bir hayata başlaması Radi'nin kontrol saplantısını tetiklemişti. İşte bu noktada soruşturmanın yönü tamamen değişti. Artık mesele Elizabeth'in nasıl öldüğünden ziyade Radi'nin bunu neden yaptığıydı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı ve yeni korkunç bulgular ortaya çıktı. O gece saat 2:41'de Elizabeth'in arabası ailesinin evine park ederken görüntülendi. Ancak birkaç dakika sonra aynı araba tekrar hareket etti. Sanki Elizabeth arabadan inmemiş ya da inmeye fırsat bulamamıştı. Ve tam 3 sularında beyaz bir Dodge Ram kamyonet kameralara takıldı. Radi'nin kamyonetiyle birebir aynıydı. Araba Elizabeth'in ailesinin evinden kuzeye doğru gidiyordu. İstikamet Lakeworth Köprüsü'ydü. Saatler sonra Elizabeth'in cansız bedeni tam da o köprünün altındaki suda bulundu. Artık Radi için dönüş yoktu. 2016'dan 2019'a kadar süren dava boyunca Elizabeth'in ailesi her duruşmada hazır bulundu. Onlar için bu sadece bir dava değil, aynı zamanda kızlarının anısına verdikleri bir mücadeleydi. Savcılık Radi'nin işlediği cinayeti planlı, soğukkanlı ve vahşi olarak nitelendirdi. Sonunda Radi'nin avukatlarıyla yaptığı pazarlık sonucu bir anlaşmaya varıldı. Eğer suçunu kabul ederse idam cezası almayacak ama ömür boyu hapse mahkum edilecekti. 30 Ocak 2019'da Radi Elizabeth'i öldürdüğünü kabul etti ancak asla neden yaptığını açıklamadı. Bu dava dosyasında en büyük boşluk olarak kaldı. Radi'nin suskunluğu ailesinin acısını daha da derinleştirdi. Mahkeme salonunda Elizabeth'in ailesi söz aldı. Kardeşleri Joe ve Ellie gözyaşları içinde Radi'ye seslendi. "Çocuklarının annesini elinden aldın. Onları yetim bıraktın. Onların gözyaşlarının hesabını nasıl vereceksin?" Üvey babası Faidal ise daha sertti. Radi'ye bakarak "Umarım cehennemde yanarsın" dedi. Ama en yürek burkan an çocuklarının durumuydu. Annesiz kalmışlardı, babaları ise hapisteydi. Kendi kanlarından olan 2 insan yüzünden hayatları paramparça olmuştu. Elizabeth'in cenazesinde yüzlerce kişi vardı. Onu tanıyan herkes hayat dolu, sevgi dolu bir kadın kaybetmenin acısını yaşıyordu. Kilisede yapılan törende çocuklarının ağlayışı salonda yankılandı. İnsanlar birbirine şu soruyu sormaktan kendini alamadılar. Bu kadar sevgi dolu bir kadını en yakını olan eşi nasıl bu hale getirebilirdi? Ne yazık ki hiçbir cevap yoktu. Radi hiçbir zaman gerçek nedeni açıklamadı. Kimi kıskançlık dedi, kimi boşanmanın maddi yükü. Ama gerçeği sadece Radi biliyordu ve o da bunu mezara götürmeye karar vermişti. Bugün hala Elizabeth'in ailesi onun kaybını kalplerinde taşıyor. Çocukları her gece annelerini özleyerek uyuyor. Kardeşleri onu hatırlatan küçük anılarla teselli bulmaya çalışıyor. Ama gerçek şu ki Elizabeth'in ölümü sadece bir kadının hayatını sonlandırmadı. 4 çocuğun geleceğini de kararttı. Onların güven duygusunu, aile sıcaklığını, annelerinin sevgisini ellerinden aldı. Bu dava sadece bir cinayet hikayesi değil, aynı zamanda aile içi şiddetin, kontrol saplantısının ve kıskançlığın nelere yol açabileceğinin en acı örneklerinden biri oldu. Elizabeth 28 yaşında hayat dolu 4 çocuk annesi bir kadındı. Onun tek suçu özgürlüğünü istemekti. Yeni bir hayat kurmaya çalışmaktı. Ama bu özgürlük arayışı en güvendiği kişinin ellerinde canına mal oldu. Radi bu
bugün hapiste, ömür boyu özgürlüğünden yoksun ama Elizabeth artık aramızda değil ve onun yokluğu ailesi için asla kapanmayacak bir yara olarak kaldı. Bu hikaye bize şunu hatırlatıyor. Bazen en büyük tehlike en yakınımızda, aynı evi paylaştığımız insanlarda gizlidir. Tıpkı son videolarımızın neredeyse hepsinde anlattığımız gibi. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle ve kendinize iyi bakın.